Hayatımızda birine ya da bir şeye tepki verdiğimizde vücutta oluşan kimyasal değişiyor. Buna bilimde tepkisizlik dönemi denir. Yani birine ya da bir şeye tepki veriyorsunuz ve kimyasal anlamda farklılık hissediyorsunuz. Duygusal tepkinizi nasıl kontrol edeceğinizi bilemiyorsunuz. Ve bu duygular saatlerce ya da günlerce sürüyor. Peki buna ne deniyor? Buna ruh hali deniyor. Senin neyin var? Hiç sormayacaksın sanmıştım. Canım biraz sıkkın. Sahi mi? Neden? Ne oldu? Aslında 5 gün önce başıma bir olay geldi. Uzun bir duygusal tepki dönemi geçiriyorum. Evet, siz de böyle haftalarca, aylarca süren bir dönem geçiriyorsanız, bunun adı mizaçtır. Bunun nesi var? Bilmiyorum. Biraz asabi bir mizacı var. Neden bu kadar öfkelisin? Aslında 10 ay önce başıma bir olay gelmişti. Ben bu duygusal tepki dönemini biraz uzun geçiriyorum. O duyguyu ezberliyorum. Aynı tepkisizlik dönemini yıllar boyu aralıksız sürdürürseniz, bunun adı da kişilik özelliği oluyor. İnsanlar duygularını üstüne giyer, kat kat, giysi gibi. Kendilerinin de o olduğuna inanırlar ama değildirler. Bu durumda kişiliğinizi değiştirmeniz için önce ezberlediğiniz kimliğinizin bir parçası olan duygularınıza bir bakın desem, bana hak verir misiniz? Evet mi? Benim hiç geri dön, o olaya iyice bak ve onu analiz et dediğimi duydunuz mu? Hayır, bunun olayla bir ilgisi yok. Kendinizi o duygulardan özgürleştirirseniz, işte o zaman enerjiyi serbest bırakırsınız. Çünkü bedeniniz geçmişin kölesi olmaktan çıkar. Benimle misiniz? Mesela, siz harika bir eşsiniz. Müthiş bir hayatınız var. Her şey rüya gibi ve birden kocanız eve gelip size 2 sekreteriyle birlikte Buenos Aires'e yerleşeceğini söylüyor. Çocuk yetiştiriyorsunuz. Rüya gibi hayatınız bitiyor. Çok kızıyorsunuz. Deliye dönüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, çatlıyorsunuz ve üzülüyorsunuz. Bütün bu duyguları yaşıyorsunuz. Bilmiyorsunuz ama ne zaman bu olayı düşünseniz o an olmuş gibi beyninizde, bedeninizde aynı kimyasalı üretiyorsunuz. Ve bedeniniz bu olayı günde 50 kere, 100 kere tekrar yaşıyor. Siz bedeninizi geçmişin zihninde kalmaya koşullandırıyorsunuz. Bu arada annenizi arıyorsunuz, ona anlatıyorsunuz, ailenize anlatıyorsunuz. Sürekli bundan bahsediyorsunuz. Sürekli kimyasallar üretiyorsunuz ve bunu artık bir ruh haline dönüştürüyorsunuz. Bu sonra mizacınız oluyor. Yıllarca sürüyor ve kişiliğinizin bir parçası haline geliyor. Siz artık asabi, öfkeli birisiniz. 20 yıl sonra yanınıza biri gelse ve sorsa, sen neden bu kadar asabisin? Siz de, aslında bundan 20 yıl önce yaşadığım bir olay yüzünden böyle asabiyim diyeceksiniz. Biyolojik açıdan bunun anlamı şudur. 20 yıldır bir nebze olsun değişmedim. Bu olay benim tüm dengemi alt üst etti. Şimdi beni geçmişte yaşadığım olayın duygusu tanımlıyor. Son 20 yıldır hiç değişmedim. Takipte misiniz? Şimdi başka bir kadın, rüya gibi bir hayatı var, kocası geliyor ve 2 sekreteri ve bilişim uzmanıyla birlikte Barcelona'ya yerleşeceğini söylüyor. Bu kadın da diğeriyle aynı duyguları yaşıyor. Kızıyor, deliriyor, kıskanıyor, haset ediyor, öfkeleniyor, nefret ediyor, yargılıyor, üzülüyor. Bu duygular bir süre devam ediyor. Ama sonra birden hislerini gözden geçirmeye başlıyor ve Tanrım, bu duyguları böyle yaşamak bana iyi gelmiyor. Ve birden koşulsuz sevgi üzerine bir kitap alıyor, onu okuyor. Ayrıca benim CD'lerimden satın alıyor. Onları dinliyor. Birlik kilisesine gidiyor.
Rahip Steve'i dinliyor ve fitili ateşleyip bu bilgileri beynine yerleştiriyor. Ve artık eski inançları yeni kavramlara karşı tartıyor. Şimdi ruhun karanlık gecesine doğru gidiyor. Bütün cevapların kendinde olması gerektiğini fark ediyor. Ve bir anda bu bilgiyi haftalarca öğrendikten sonra içgüdüsel bir şekilde potansiyeller kapısını çalıyor. Ve aman Tanrım diyor. Şayet kendimi sevseydim ve eski kocamı sevseydim onu özgür bırakırdım ve ona şans dilerdim ve bırakıyor. Duygusal tepkiyle oluşan tepkisizlik dönemini kısaltıyor ve buna da duygusal zeka deniyor. Ve hayatına devam ediyor. Çocuklarını tek başına yetiştiriyor. Onları beyzbol maçına, futbol maçına, baleye götürüyor. Gündüz çalışıyor, akşam okula gidiyor. Sabah erken kalkıyor, çocuklarını alıp okula götürüyor. Yıllar geçiyor ve en sonunda mezun oluyor. Mezuniyetinden bir yıl sonra yeni bir işe giriyor. Yeni işi çok güzel, harika insanlarla çalışıyor. Ve derken bir anda bir yıl içinde şirketin başkan yardımcısına aşık oluyor. Dünyayı dolaşıyorlar ve Fransa'nın güneyinde bir ev alıyorlar. Yaz aylarını Fransa'da geçirirken kışın Austin'da kalıyorlar. Çocukları evlenmiş, torunları oluyor. Üniversiteden mezun oluyorlar. Ve 20 yıl sonra bu kadının yanına gidiyorsunuz. Ve şöyle diyorsunuz. İyi güzel ama 20 yıl önce kocan seni terk etmişti. Sizce bu kadın ne diyecektir? O, benim başıma gelen en güzel şeydi. Duygusal yükleme yapılmayan, ders alınan anıya da bilgelik deniyor. Burada bu oyunun adı da bu. Öyleyse, her gün aynı duyguyla yaşıyorsanız ve bunu o duygunun zihni olacak şekilde bedeninize programladıysanız, hayatınızı geçmişin merceğinden izliyorsunuz. Ve bedeni bu duygusal bağımlılık zincirlerinden kurtarmaya başladığımızda, beden geçmişten çıkıp şimdiki ana yerleşir. Enerjiyi serbest bırakır ve buna da neşe denir. İşte o zaman yeni bir manzara görüyorsunuz. Daha önce hiç görmediğiniz potansiyelleri görüyorsunuz. Çünkü artık geçmişin merceğinden bakmıyorsunuz.